Aracımız Renault Kangoo 1.9, müşterimiz Bursa Yıldırım'dan geldi. Araç sahibimizin başta şikayetleri hararet yapıp su kaynattığı ve yolda kaldı. Bir daha çalışmamış. Radyatör kontrol, radyatörden kaynaklı olabileceğini söyledi. Enjektör, pompa, revizyon, tekleme yapıyor. Şanzımanda yağ kaçağı mevcut. Aracımız şu anda 321.000 kilometrede. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Motor yağımız boşaltılıyor. Çok pis. Bak zift gibi olmuş. Bakar mısın? Bak görüyor musun? Bir de su da karışmış. Su da var içinde yağ. Ama tam bozalaşma olmamış. Bak şöyle yaptın, salladığın zaman bak su şeyleri var. Bak görüyor musun? Bak. Görüyor musun? Bak şimdi geliyor. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başladı. Ustalarımız aracı hemen apar topar kontrol etmişler. Kompresyon çok zayıfmış. Marş dönmüyormuş arkadaşlar. Trigger kontrolü yapılacak. Alt taraftan motordan kilitleme yapılıyor. Trigger'i kontrol edeceğiz. Sente atlaması, bir şey var mı? Trigger'de bir kaçıklık var mı? Veya sübap mı yamulttu? Araba neden yüksek hararet yaptı? Birazdan hep birlikte öğrenmiş olacağız. Aracın alt tarafı bu şekilde. Egzozdan su geliyor, onun dikkatini çekelim. Büyük ihtimal conta yere kullanın da biz garanti olsun diye trigger'e bakacağız. Ona göre neyse. Evet. Bu yakmış contayı kesin de. Biz yine garanti olsun, işimizi garantiye alalım. Ne olur ne olmaz. Araç sahibimiz duruma göre haber bekliyor bizden. Yapacak bir şey yok dedi. Hayırlısı, başa gelen çekilir. Neyse o dedi. Aracın altı yalnız çok kötü. Bayağı bir kirli. Alt tarafta egzoz lastiğimizin bir tanesi kopmuş arkadaşlar. Tek bir kanadı tutuyor. Ölüme 5 kala. Harici olarak alt taraftan bir darbe, bir şey var mı? Yüzeysel olarak kontrol ettiğimizde görünürde bir şey yok. Yine kontrolleri yapılacak. Nedir? Sentede bir şey yok, kapağı açacağız. Neden? Motorun üzerinde bir şey var. Artık sibop mu? Açtığımızda belli olacak. İlk çalışmada hiç marş dönmüyor. Dönüyor ama gir kayış yok gibi. Kompresör Kompresör boşa dönüyor. evet. Piston ya da dönmüyor mu artık bilmiyoruz içermiyorlar. Anladım. Bakalım araç sahibine söyleyelim. Motor kapağı su içinde arabanın. Evet, yer bayağı ıslak oldu arkadaşlar. Dükkan göl olacak birazdan. Bakalım araç sahibimize görüşeceğiz. Cevabı ne olacak? Hep beraber birazdan öğreneceğiz. Alt tarafta işlemlerimiz bitti. Liftimizi aşağı indirdik. İlk işleme trigger gergi bilyasını sökmekle başlıyoruz. Gergi bilyamızı gevşettik. Triggerimiz yerinden çıktı. Yakıt pompasının kütüğünü söküyoruz. Daha sonra yakıt pompasını sökeceğiz. Yakıt pompasının bağlantı cıvatalarını söktük. Yerinden ayrılıyor gibi sallanmaya başladı. Yakıt pompasını yerinden söktük. Pompamız söküldü. Diğer işlemlere geçiyoruz. Hava filtre kazanımız sökülüyor. Kazanımız söküldü arkadaşlar. Hava filtremiz burada. Gayet temiz duruyor. Borusunu söktük. Külbütör kapağımız sökülüyor. Onluk 8 civatadan oluşmakta. Kapağımız yerinden ayrıldı. Silindir kapağının sıra civatalarını söküyoruz. Daha sonra silindir kapağını yerinden alacağız. Şimdi kapak saplamalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Dipleri nasıl olmuş? Kurum, pislik, yağ, toz, toprak hepsini toplamış bu şekilde. Bakalım alt tarafta bizi neler bekleyecek? Heyecanla bekliyoruz. Çok az kaldı. Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Kastamız sökülüyor. Manifold alacağız arkadaşlar. O yüzden işlemlere alt taraftan devam ediyoruz. Şuradaki parçayı sökmek için parçamız ayrıldı. Şöyle göstereyim. Manifoldla borumuz. Manifoldu demin ayırdık. Şimdi kapağımızı daha rahat bir şekilde yerinden alacağız. Kapağımız söküldü. Pistonları görüyoruz. Kapağı inceliyoruz. Contamızı
İnceledik arkadaşlar. Şurada aşınmalar var. Şunlar da şöyle. Contamızın yanma sebebi silindir kapağımız güzel sıkılmamış. Saplamalar hep gevşek kalmış. Ya tam tork değerinde sıkılmamış olabilir. Ondan dolayı birçok noktadan karartma Hep yapmış. Bakın şuralar, Zaten buralar hep böyle. kompresör kaybı vardı zaten bu arabada. Ustalar incelemişti, video başında söylemiştik. Her yerden karartmış arkadaşlar. Buradan bu şekil atmış. Silindir kapağımız kapakçıya gönderilmek üzere dağıtılacak. Öncelikle egzoz manifoldumuz, emme manifoldumuz yerinden çıkacak. Sırasıyla termostatımız, fren vakumumuz hepsi parçalanacak. İşlemlerimiz başlasın. Egzoz manifoldu sökme işlemi başladı. Ardından emme manifoldumuzu da sökeceğiz. Emme manifoldumuz yerinden ayrıldı. Egzoz manifoldumuz da yerinden ayrıldı. Şimdi fren vakumunu ardından termostatımızı sökeceğiz. Termostat söküldü. Aşırı sıkışmış. Pas sökücü sıktık ama nihayet sonunda çıktı. Bayağı bir sarmış. Durum vaziyet bu şekilde. Abi zaten tekleme var diyordu. Baksana burası hep pislik olmuş. Tıkamış. Diğer gözlerde pek bir şey yok. Kızdırma bujilerimiz sökülüyor. Blok kontrolümüz yapılacak. Sentel yardımıyla atıklık var mı diye kontrol edeceğiz. Sağlam gibi gözüküyor. Ortası ve üst noktası sağlam. Şimdi alt taraf kontrol ediliyor. Eğer alt tarafta da bir şey göremezsek blokla ilgili bir işlem yapmayacağız. Blokta bir şey yok abi. Hiçbir şey yok. En ufak boşluk bile yok. Gömleklerin bu şekilde pasta olmasının sebebi nedir? Cıvatalar gevşek. Suyu da oraya salmış değil mi? Evet. Komple. Zaten egzoz tarafından suyu döküyordu şakır. Evet, videoda var zaten. Geçmiş olsun. Yüzeyi temizleyeceğiz. Geri contayı takıp yapıştıracağız. Kapağı ama teste gidecek ondan sonra. Tamamdır. Silindir kapak dağıtma işlemimiz bitti. Kapağımız kapakçıya gönderilmek üzere şu an hazır. Bloğumuz temizleniyor. Ustamız silindir kapak cıvata giriş yerlerini şu anda kontrol ediyor. Boyutları aynı mı diye cırt yardımıyla ölçü aldı. Enjektör pompamız ve motorun diğer ekipmanları toparlandı geldi arkadaşlar. Enjektör pompalar görüldüğü üzere pompamız bu. Enjektör de bu. Yapılan işlemleri tek tek sayalım. Liner palet takımı değişimi, takım conta, keçe değişimi, rulman seti, enjektör memesi değişim ve işçilik olarak bizlere gönderildi. Bu şekilde. Zaten takarken kullarına kadar hepsini yenisini koymuşlar. Araç sahibimize geldi. Abi hoş geldiniz. Tam da sizin araçla ilgili açıklamalar yapıyorduk. Bu enjektör pompan abi. Aldım bunları. Takım contasını aldım. Şunları aldım. Gerekeni yapıyoruz. Hop. Pahalı biraz ama yapacak bir şey yok abi. Bir kere takılıyor. Takım conta da takım conta diyor. Silindir kapak conta da bu. Daha önceden taşlanmış zaten. 2 kertik takılmış. Biz şimdi 3 kertik takıyoruz. Şimdi ne kadar taşlandı ve Kapak taşlanmış değil mi? Değişmemiş yani. Kapakçı ne dedin? Onu kapakçıdan bilgi almak lazım. Kapakçı. Değişmiş mi değişmemiş Bir mi? ona bir şey demedik. Biz sorarız onu, öğreniriz. Biz çünkü Onu götürdük diyorum geldik. çünkü o bana başka türlü lazım. Anladım. Kapak yeni mi takılmış? Kapağın üstünde numara var mı? Yapıldığına dair numara basıyorlar ya. Şey biliyor. Açsak göremez miyiz biz? Hala kapak nerede? Burada. Getir bakalım ha, aynen. Silindir kapağımız Ercan Usta yeni olmadığını söylüyor. Zaten göz gösteriyor yani. Ne zaman yapıldı bu motor? Bilmiyorum, ben aracı aldım Eskişehir'den geldim yani bana dediler ki motorda kesinlikle sorun yoktu, üst kapağı değiştirdik sıfır olarak, bana söylenen bu. Onun peşindeyim ben yani. Bak görüyorsun abi. Daha yeni bir kapak olan da bu kadar kısa zamanda çürük olmaz. Bak şuralarda çatlamaları görüyor musun? Çatlak önemli boyutta olmadığı için değiştirmemişti. Yoksa yeni kapak isterdi. Şurası daha yüksek olur. Taşlama payıdır burası. Burada bir numara var. Evet. Bir tane burada var. 2022 14 25 22 diyor. Yok değişmemiş bu. Belki de numara da basmamış olabilirler abi. Yani. Problem olmaması için. Burada bir tane daha var. Yok o orijinal. 11 0804. Orijinali mi bu? Yok değil. Yamuk yoksa düz olurdu. Evet. Yok sanmıyorum ben. Bunlar güzel yine bak kullanmış tertemiz. Ne kadar zaman önce motor yapılmış bunun? Hiç bilmiyorum. Ben bu aracı 2-3 ay oldu alalı. Bir ay binmedim. Bir ay bilmedin yeni motor yapıldı mı dediler. Yeni motor, sıfır Yani yeni motor yapıldı, tamamen alttan yukarıya kadar toplandı dediler ama olay gördüğünüz gibi. Bu arada trigger kayışını değiştiriyoruz. Ha, trigger kayışı da değişmemiş sanırım. Çatlak var o yüzden öyle takamam. Zaten hayır değiştirdim zaten. Şöyle bir şey. Ne gerekiyorsa yapın dedi abi zaten de. Bunun
trigger kayışından tut işte bilmem ne her şeyi değiştirdiler. Sadece pompacıya götürdük. Pompa ayarı yapıldı, yapılacak, bir daha yapılacak, tutmadı dediler. Ben de hoş gördüm, dedim ki hani pompa ayarı yapılır çünkü bunlar ufak tefek şeyler. Evet. Ufak tefek oluyor ama gördüğünüz gibi yani. Evet. Çünkü Zaten ilk bindik, uzun yola gittik. Uzun yol dediğimiz 100 kilometre yol Harmancık. Suyu kaynatmaya başladı. Hararet yükselmeden su kaynattı, fokurdattı. contayı nasıl yapmış görüyor musun abi, bak buraları hep. Yani bak conta yeni. Görüyor musun? Yeni ama silindir kapak saplamalarına hiç zorlanmadan söktük. Yani Değil mi? gevşekti. Aynen. Contadan belli zaten. Üstündeki çubuk da orijinal değil. Yağ çubuğu. Yağ çubuğunu biz bir parça kestik. Zaten çubuğun borusundan bellidir. Hizayı tutmaz. Bir parça kestik. Çubuğa da çentik attık ki orada hizası olsun, belli olsun. Bir motor değişen bir şeyde ben bunun motorunun yağını değiştirdim. Gelir gelmez yağ filtresi, hava filtresi bilmem ne. Değişmemiş berbattı, miydi? Değişmemiş yani. Ama Allah Allah. mesela bu değişen pompadaki işte lineer palet takımı 375 conta takımı bir adet 264 TL, keçe 92, rulman set 620, bundan sonra 4 tane enjektör memesi 1260, toplamında 4000, 5000 neredeyse. ya bu kadar bir enjektör ayar ve onarım işçiliği. 4 tane 50 liradan 200 lira yazmış. Ayar işçiliği 1250 yazmış. Tabii adam emeğinin karşılığını alacak yani. Tabii canım. Teşekkür olacak hali yok. Ya bizdekiler zaten garantili abi. Yapılan işlemler. Ya ben dedim ya sana daha önce de, ben bu devrin insanı değilim. Ben söze mutabık aldım. Ankara dönüşü Eskişehir'den aldık geldik. Söze mutabık. Evet. Şimdi bu pompada da pompacının demesi, pompa tamam güzel olsun, aldığı mazot önemli. Aldığı yer, kirli mazot alıp da yani böyle ucuz mazotlar oluyor. Mazot almıyorum. Evet. O yüzden pompaya, enjektöre tekrardan zarar veriyor. Şu an içindeki mazot dahi ucuz mazot değil. Doğru. Yani depoya yakın. Şu an ucuz mazot da kalmadı herhalde. Olmaz mı? Daha da çok. Aa. Allah Allah. Yani bilindik markalardan almak her zaman daha iyi. Niye? 1 lira oradan kar edeceğim diyorsun. Bu sefer performansın düşüyor. 2 lira zarar ediyor. Yani enjektör pompa probleme uğruyor. Pislik geliyor. Motor contamız yerine takıldı. Motor contamızı takmadan önce ustamız kontrollerini sağladı. Arkadaşlar şuraları dar olabilir contaların. Pistonlar buradan çıkmayabilir. Şuradaki yağ noktalarımız da sıfır olması lazım. Yoksa motor tekrardan arıza verebilir. Eksentrik keçimiz değişiyor. Eskisi bu şekilde, yenisi takılacak. Takmadan önce içine çok az gres uyguluyoruz. Mile daha rahat girsin diye ve ses yapmaması için. Bu arada silindir kapağımıza yapılan işlemleri hatırlayalım. Yüzey taşlama, sübap taşlama, sübap değişimi, gayk değişimi, sübap ayarı montaj, duman lastiği, kumlama yapılması, kaynak yapılması ve temizlik montaj olarak bizlere gönderildi. Sübaplarımız bu şekilde. Tamamen değişti arkadaşlar. Kızdırma bujilerimiz de. Bunlar da değişti. Yenileri takılacak. Emme manifoldumuzun giriş noktaları temizleniyor. Egzoz manifoldunun bağlantı noktaları temizleniyor. Silindir kapağımızın montajı yapılıyor arkadaşlar. Emme manifoldumuz, egzoz manifoldumuz takıldı. EGR ve EGR borumuz takılıyor. Manifoldlarımızın cıvataları sıkılıyor. Termostatlarımız değişiyor arkadaşlar. Bu eski termostatımız, içi kir dolu. Müşterimize konuştuk, değiştirmesini istedi. Bu da sıfır yeni termostatımız. Birazdan bağlantılarını yapacağız. Termostat müşürümüz takıldı. Takılmadan önce çok az sıvı conta uyguladık. Silindir kapağımız takılıyor. Saplamalar var arkadaşlar şu altta. Saplamalarımız oturdu. 14E saplamalarımız takılıyor. Silindir kapak torklama işlemimiz başladı. İşlemimiz 3 set halinde oluyor. Birinci sette 5, ikinci sette 8, üçüncü sette 10 kilogram olarak saplamalarımızı sıkıyoruz. Her sette 10-15 dakika dinleniyoruz. Bu sesi duyduğunuzda olay bitmiştir. Külbütör kapağımız takılacak. Takılmadan önce contamızı üzerine yerleştiriyoruz. Külbütör kapağımız takıldı. Enjektörlerimiz takılıyor. Enjektörlerimiz takıldı. Trigger bilyamız takılıyor. Eskisi bu arkadaşlar. Yenisi de bu. Eski trigger kayışımız. Ufaktan şuralarda deformasyonlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın ipi çıkmış. Şurada gözüktüğü gibi. Hoşumuza gitmedi. Yani önceki yapılan işlemleri de bilmediğimiz için işimizi riske atmadık. Bakın buranın
ipi çıkıyor. Şuranın ipi çıkıyor. Şuraları görüyor musunuz? Bakın buralarda aşınmalar mevcut. Sanki yarılmış gibi. İşte bu şekilde hiçbir şey yok. Mazot pompamızın montajı yapılacak. Eksentrik kasnağımız takıldı. Daha sonra gergi bilyalarımız da takıldı. Bütün çarklarımız takılacak. Daha sonra gergi bilyası ile triggerimizin gergisini ayarlayacağız. Gergi bilyamız takılıyor. Gergi bilyamız takıldıktan sonra triggerimiz şu çarkların üzerine geçecek. Sonra gergi bilyası ile triggerimizin gergisini ayarlayacağız. Trigger işlemimiz devam ediyor. Triggerimiz takılacak. Çarklardan geçirilecek. Gergi bilyası ile gergisi ayarlanacak. Triggerimiz takılıyor. Triggerimiz takıldı. Sente yapıldı arkadaşlar. Sente yapabilmek için şu beyaz gördüğünüz çizgiyi onunla eşdeğer yaparak çarklarımızı sente yapabiliriz. Triggerimizi bağlıyoruz. Burada da aynı şekilde beyaz çizgimiz ile çarkımız bir olması lazım. Daha sonra şuradaki gergi bilyasıyla gergisini ayarlayıp işlemimiz bitiyor. Triggerimizin gergi ayarı yapılıyor. Şu bilyayı biraz sağa doğru çekiyoruz. Cıvatasını gevşetip daha sonra sağa çektikten sonra gergi ayarını yapıp cıvatasını sıkıyoruz. Hava filtremiz değişiyor. Eskisi bu. Yenisi bu şekilde. Şimdi montajı yapılacak. Yağ filtremiz takıldı. Yeni kızdırma bujilerimizi aldık, takacağız. 4 adet. Fren vakum o-ringini değiştiriyoruz. Yalnız buradaki süzgeç yoktu. Daha öncesinde takmamışlar. Bu vakumun yenisi yok, bulamadık zaten. Ama süzgeci çıkmacıdan bulduk. Yenisi satılmıyor. Vakumun yenisi de 1500'ün üstünde ama yok bir de aynı zamanda. Ama çıkmacıdan kırık varmış bir tane böyle. Rica ettik, aldık ama tabii ki babasının aydına vermedi. Trigger dış üst kapağımız takılıyor. Motor yağımız koyuluyor. Kızdırmalarımız takıldı. Termostat montajımız yapılıyor. Termostat bağlantılarımızı yaptık. Hortumlarımızı taktık. Termostatla işimiz bitti. Kızdırmalarımızın kablolarını takıyoruz. Fren vakumumuz takılıyor. Daha sonra hortumları takılacak. Bu hava filtresini daha önceki takan tek cıvata takmış buradan. Burası yok parçası. İyice bollaşmış. Burayı ayarladık. Kendi parçası vardı. Isıttık, kaynakından büzdük ama burayı yapamıyoruz. Şu anlık 2 tanesi tutacak. Müşteriye söyleyeceğiz. Bunun yenisini bulursa daha güzel olacak. Çünkü bayağı bir hırpalanmış. Hava filtre kazanımıza birkaç uygulama yaptık. Daha sonra yerine taktık. Egzoz boğazımızı takıyoruz. Takmadan önce badal sürüyoruz. Kaçırma yapmasın diye. Arabamızın sesi çok güzel. Fanımız çalıştı. Herhangi bir üflemesi yok. Sesini dinliyoruz. Ekleyelim. Aracın yağ kartı ve trigger kartı yazıldı. 321.200 kilometrede trigger değişimi gerçekleştirildi. Yağ filtresi değiştirildi. 15-40 koyduk. 5000 kilometre sonra bir sonraki yağ değişimi, biz yağ kartını, trigger kartını bu şekilde yapıyoruz. Aracın ruhsatın arasına koyuyor araç sahibimiz ve hiçbir şekilde kaybolmuyor. 2 gün sonra aracın antifrizi koyulacak. Başka da bir işlemi çok şükür kalmadı. Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi aracımızı bir çalıştıracağız. Size sesini dinleteceğiz. Çalıştıralım. Evet, güzel çalışıyor. Çalışması falan güzel. İkinci maaşımız oluyor bu. İlk maaşı çekemedik. O sırada kardeşimiz yoktu. Dün akşam ilk maaş yapıldı. Hazır. O kadar duman atması normal mi? Fazla değil, az atıyor ama yeni motor yapıldı dendi. Yani artık yalan doğru. Müşterimiz zaten anlattı durumu. Kendisi yani ben söyleyeceğim, biraz üfleme var ama çok önemli bir şey yok. Bir daha bas. Araca kontrol amaçlı su konuldu. Şu anda hiçbir problem yok, görüyorsunuz. Birkaç gün Devir daimi de güzel. Bu hortumdan içeriye su geliyorsa devir daimi güzeldir arkadaşlar. 2 gün sonra artık kuracağız. Ne olur ne olmaz. Bir yerde patlama, çatlama bir şey var mı? 2 gün sonra koymamız daha iyi olacak. Boşa gitmesin artık.
Yani ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. Beni aracı satan kişiler aradı da yapan usta şöyle bir şey demiş. Hani bizim yaptığımız işle alakalı bir şey olursa getir, her zaman ben yine aynı işi yaparım, sıkıntı yok. Demiş adam bunu, ben dün konuştum. Araç sahibimiz de bize getirdi zaten. Adam diyor ben şimdi ne yapacağım abi falan dedi, yani arada kaldım diyor. Adam da diyor bana getirseydiniz diyor, ben yapardım diyor. Onu artık müşteriyle kendi arasında kalacak. Yani Müşterimize bunu bildireceğiz. Yani usta bunun garantisini vermiş, böyle söylemiş adam. Yani adam öyle dediyse, Tabii. işin arkasındaysa demek ki bekliyormuş aracı. Adam sözünün eri birisiymiş ki Evet. ben işinin arkasındayım. Ya olur böyle hatalar olur, sıkıntı olur. Civata unutulmuş olabilir. Bir kere de bizim başımıza geldi. Biz de unuttuk. Ama biz telafi ettik zaten. Evet, ücretini yollamıştık. Tabii ücretini yolladık. Yine şehir dışından gelmişti. Başka burada çalışan bir Yine usta başka yapmıştı. Bir elemanımız yaptı. Onu zaten ondan sonra gönderdik. Ama biz yine ücretini yolladık. Araca bakamıyoruz. Müşteri geliyor, bir sürü araç geliyor. Onu takip et, bunu takip et. Ama arada gözden kaçan oluyor. Bu ustanın nasıl diyeyim? Ya dalgınlığa gelmiştir. Dikkatsizliği. Dalgınlığa gelmiştir. Sıktım zannetmiştir. Ama dedi, Bir şeyle artık yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız bunu. yani biz dediğimiz gibi bizim de başımıza bir kere gelmişti. Araç başka şehirdeydi. Bizim yanımızda çalışan bir usta yapmıştı. Biz işçiliğin parasını yollamıştık. O işletmede ne kadar para harcadıysa hepsini adama yolladık hesabına. Kayıtlarımızda da var. Ustanın işçiliği de dahil. Tabii yani şimdi ama adam bunu söylemiş. Bu abi de bize güvendiği için bize getirmiş. Allah razı olsun. Bakalım haklarında hayırlısı olsun. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Şimdi test sürüşüne çıkacağız. Bakalım bir problem var mı? Sonra tekrar kontrolünü sağlayacağız. Su kaçağı, yağ kaçağı vesaire var mı diye. Yoksa aracımızı güzel bir şekilde yıkatıp araç sahibimize teslim edeceğiz. Test sürüşüne çıktık Ercan Usta ile. Ama araç pilot ayarına gitmesi lazım. Rot ayarına gitmesi lazım. Evet. Tekerlek vidaları ötüyor araç. Teker bilyaları. El freni, debriyaj, vites geçişleri hepsini kontrol ediyor. Ya bu şekilde ya. Galiba. Ses. Ha, arka taraf Yani yüksekti. Panel var ya. Çok ses geliyor. Panel van olduğu için ses yüksek diyor. Aynen abi, baksana. Çok sallanıyor koltuklar. Araç sahibi de gelmiş. Hayır. Ha, burada abi. Dayı mı? Dayı gelsin mi? Araç sahibimiz geldi şansa. Şimdi araç sahibimizle de bir test sürüşü yapılacak. Aracımız test sürüşünden geldi. Araç sahibimiz de geldi. Bakalım yorumları neler olacak. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Allah'a şükür, sizler nasılsınız? İyi, çok şükür. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Çok şükür bitirdik arabayı. Bitirdik çok şükür. Abimle test sürüşüne çıktınız. Yorumlarınız nelerdir? Araba güzel, şu an olduğundan da güzel yani, eskiden bize geldiğinden güzel. İşte yaşadık, talihsiz bir olay yaşadık başımıza. Evet. geldi. İnsanların sözüne mutabık güvendik, aldık. Çıkan meydanda kendiniz söktünüz, bana sıfır motor diye verildi. Olan meydanda yani. Çok geçmiş olsun amca. Seninle beraber tekrar bir aracın sesini dinleyin. Bir marş yapar mısınız? Tabii. Çalıştıralım aracı. Evet. Çalışması gayet güzel. Bizim yaptığımız işle alakalı bir problem olursa her zaman gel buyur amca. İşin her zaman arkasındayız. Uzakta da olsan bir telefon kadar yakınız.
Ayağına sağlık, kesene bereket, hakkını helal et. Helali hoş olsun. Var mıdır söylemek istediğin bir şey? Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.